Taipei'den merhabalar arkadaşlar. Buranın en meşhur anıtı değildi, daha doğrusu yapısının önündeyiz. Evet, önde miyiz? Yani önündeki caddedeyiz. O kadar büyük ki mesela önündeyiz diyor, şu an aramızda 2 kilometreye yakın bir fark var. Neyse şöyle başlayalım. Muhteşem bir şehirde çok güzel bir 3 gün geçirmek için planlarımızı yaptık. Karşıdan amca geliyor bize bakarak köy kenara. Evet. Şu anda Taipei'nin işte herhangi bir caddesinde yürüyoruz ama buradaki caddeler o kadar geniş ki her birisi böyle sanki ana cadde hissiyatı veriyor. Güzel bir, dediğimiz gibi 3 gün olacak. Onlarca mekan var listemizde. İnşallah size bir Taipei fikri verebiliriz. Zaten böyle bu civara gelmek isteyenler de mutlaka bir Taipei'yi incelesinler. Evet. Taipei bu arada Türkiye'den vize istemiyor ama kapıda vize veriyorlar. Evet, kapıda vize uygulaması yani var. Yani sınır polisine gitmeden önce vize bürosuna gidip formunuzu dolduruyorsunuz. Pasaportunuza vizenizi yapıştırıyorlar. Ondan sonra sınır memuruna gidiyorsunuz. 10 dakika 15 dakika sürüyor kişi. Yalnız da fotoğraf getirin yoksa 100 Tayvan doları ödersiniz. Evet, 3 euro, o da yaklaşık 2 euroya tekabül ediyor. 3 euro kadar bir, eğer bir fotoğrafınız yoksa, ama bir tane fotoğraf yeterli. Neyse bakalım neler olacak. Merhabalar Esat Bey. Şu an neredeyiz? Dağın Park'tayız. Dağın Park'tayız. Şimdi Taipei'nin güzel bir özelliği var. Diğer Asya şehirleri kadar böyle sıkışık bir şehir değil. İnanılmaz geniş bir alana yayılmış. Zaten bu akşam Taipei 101'in de tepesinden de size bunu göstereceğiz. Burası Dağın Park dediğimiz gibi. Hemen şehrin en merkezi yerinde devasa, bakın, bir yeşil alan var. Çocuklar için oyun parkları, işte kum havuzları falan, her şey yapılmış. Veysel'cim, eklemek istediğin bir şey var mı parklara? Yok, bir şey yok. Yani güzel. Güzel. Ülkemizde görmek istediğimiz hareketler bunlar. Ya en azından şehirde betonların arasında oturmak istemiyorsan hep parkta oturabiliyorsun. Çok güzel oluyor. Evet, güzel. Ne oluyor parkta? Ding Dang Dong mu çalıyor? Hangi şarkı bu? Evet, parkta müzik çalıyor arkadaşlar. Çocuk şarkılarıyla birlikte çocuklar hem oynuyorlar hem de dans ediyorlar. Mirana dikkatini çekti tabii ki hemen. Koş bakalım. Tayvan'da parktan geçerken, Dağın Park'tan şöyle bir sahneye rastladık. Tüm objektifler tek bir yöne bakıyor. Şuradaki ağaca. Oradaki ağaçta neyi çekiyor dersiniz. Bir tane ağaç kakan varmış. Burayı özel bir tür. Onu çekiyorlarmış. Şehrin birçok noktasında Family Mart'lar var. İşte bizdeki A101 mantığında olan marketler. Buralarda da böyle çok ucuza yemekler yapılıyor. İşte yumurtalar, patatesler ya da istediğiniz bir pizzayı ya da diğer noodle'ları burada pişirtebiliyorsunuz belli bir ücret karşılığında, ama dediğim gibi çok ucuz fiyatlara. Onun dışında zaten normal bir markette istediğiniz her şeyi burada bulabilirsiniz. Evet, Chiang Kai-shek anıtının içerisinde birçok şey var. Bunlardan bir tanesi de bu anıta ait bir müze. Yani bu gördüğünüz alan, şu anda bakın etrafında dolanıyorum. Galerilerin, resimlerin ya da işte böyle minyatür maketlerin olduğu bir müze burası. Aynı zamanda zaten asıl olay dışarıdaki devasa anıt binaları ve tapınaklar. Birazdan da şimdi orayı göstereceğim zaten. Gerçekten yani kendinizi çok küçük hissediyorsunuz burada gezerken. İlk Tayvan'da gezdiğimiz ilk yerde burası oldu. Evet arkadaşlar, şu anda Chiang Kai-shek Tapınağı'na geldik. Burası aslında bir anıt mezar. Kimin anıt mezarı Veysel? Tayvan'ın en son
başkanının. Evet, bir önceki mezarı. yani ölmüş olan başkanı olan Chiang Kai-shek'in burada mezarı bulunuyor. Kendisi arkamızda tüm heybetiyle oturuyor. Burada her saat başında çok güzel bir asker töreni var. Yani asker değişim törenleri var. Nöbet değişim seremonisi yapıyorlar. Bizim Anıtkabir'den de görebileceğiniz tarzda bir şey oluyor aşağı yukarı. Ayrıca hemen dışarıda zaten buranın meydanı da çok meşhur bir meydan. O meydanda durup hem inanılmaz büyük tapınağı, daha doğrusu bu mezar anıtı görebiliyorsunuz. Diğer tarafta da birazdan görüntünü göreceksiniz. Tiyatro salonu ve konser alanı gibi 2 tane de büyük bina daha mevcut bu alanda. Fotoğraf için gerçekten çok güzel bir yer burası. Çok güzel ama dediğim gibi Ağustos'ta gelmeyin, çok sıcak. Evet, şu an bahsettiğimiz meydana geldik. Anıt mezarı şu an tam karşımızda görüyoruz. Evet, devasa bir anıt mezar. Bu anıt mezarın hemen karşısında sağlı sollu 2 tane eş bina var. Yani birbirine çok benzer 2 bina var. Yerel mimariyle inşa edilmişler Evet. ama her biri 1980 sonrasında inşa edilmiş. Tabii bunlar yeni yerler zaten. Şu gördüğünüz lecture hall adı verilen işte eğitim merkezi gibi bir şey. Konferans salonu tarzı bir şey de Bu kullanıyorlar. taraftaki de galeri, sanat galerisi ya da diğer eserlerin incelendiği. Hemen karşımızda gördüğünüz yerde buranın giriş kapısı. Meydanın ana giriş kapısı. Yani 4 tarafında kapısı var Bu ama tarz en büyük kapılar- kapısı bu. Evet, en büyük kapısı bu. Muhteşem bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer. Tek yetkilileri tek söylemek istediğim şey, bayrakları biraz küçük kalmış bu meydana göre. Evet, Onu bir bayrak değiştirirlerse sevinirim. Evet gençler, bakın. Seyahatlerin olmazsa olmazı kartpostallar hazır. Hep- Tayvan'dan, Taipei'den gönderiyoruz. Gelene geldi, gelmeyene yapacak bir şey yok Evet, maalesef. vallahi biz hazırladık. Elimizden geleni yaptık. Artık gerisi posta, televizyon, telefon dairesi. İşte buranın PTT'si kısaca öyle söyleyeyim. Veysel Bey, ne yapıyorsunuz? Posta kartlarına vuracağım damgaları kendim seçiyorum. Tayvan'da hayatımda ilk defa böyle bir şey geldi başıma. Çok güzel bir şey ama gerçekten şu anda bakın her bir damganın altında Farklı şeyler var. Taipei'nin ya da Tayvan'ın kendine ait desenleri var ya da anıtsal yerleri var. İstediğinizi kendi kartpostanıza basıp Bence şunu bassak güzel gönderebiliyorsunuz. olur. Böyle şunlara bak. Aa bak, bu da güzelmiş ha. hadi bakalım mesela, işimiz çok. Sıradaki tapınak Longshan Tapınağı. Burası Taipei'nin en ünlü tapınaklarından. Buranın özelliği ilk başta Budist tapınağı olarak kurulmuş 1800'lü yıllarda. Daha sonradan buranın halkı Budizmi biraz sevmemiş, terk etmiş, Taocu olmuşlar. Taocu olunca Taoist inançla Budizm inancı bu tapınakta bir araya gelmiş. Bir araya gelmiş. İkisinden de öğeler barındırmaya başlamış. Aslında tam yapım yılı 1738 yılında yapılmaya başlanmış ama 1919 yılında tekrar yapılmış. Savaştan sonra, 1. Dünya Savaşı'ndaki etkilerden sonra. Son olarak da 1924'te tamamlanmış. Gerçekten gördüğüm en büyük, en renkli Çin tapınaklarından bir tanesi burası. En son Malezya'dakini çok beğenmiştik, hatırlıyorsan. Evet. Burası da çok güzel bir tapınak. Burada merhamet tanrısı Ganshai galiba öyleydi. Adanmış. Ona adanarak inşa edilmiş Tabii. bu arada. Yapılmış. Dediğim gibi şu anda hem Budistlere hem de Tao inancından Taoistlere hitaben yapılmış bir şey. Ama özellikle Koreli turistler buraya çok geliyormuş. Öyle bir... Evet, orada Taoizm yaygın olduğu için Koreliler de buraya çok geliyor. Aynen. Bakalım içeride neler var. Evet, şimdi tapınağa gelen herkes önce bizdeki abdest seremonisi gibi kendini güzel yıkıyorlar, temizliyorlar. Ellerini ve yüzlerini temizliyorlar. Hatta kendi havlularını bile yanlarında getiriyorlar. Sonra tapınağa giriyorlar. Veysel, ayağını yıkama ha, aman. Tepki çekersin, ayağını yıkama. Gördüğünüz gibi tapınağın dört bir tarafında Tao ve Budizm dinine inananlar tek tek ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Herkesin farklı bir ibadet şekli var. Açıkçası ben de çok anlayamadım hangisinin hangisi olduğunu.
yüksek. Pasaportunuzu veriyorsunuz. Size bir doküman veriyor, imzalıyorsunuz. Paranızı alıyorsunuz. Son derece basit. İşte muhabbetlerini yapıyorsunuz. Şimdi Bapyeon bloklarına geldik. Burası Japon hakimiyeti altındayken Tayvan, burası önemli bir ticaret merkezi olarak kullanılıyormuş. Şu gördüğünüz bütün küçük dükkanlarda dönemin işte el sanatları ya da işte ticarette kullanılacak olan ürünleri üretiliyormuş. Sonra zamanla burası İngiliz hakimiyetine girince buranın mimari tamamen değişmiş. Zaten dikkat ederseniz turuncu duvarlar biraz daha İngiltere'de görebileceğiniz tarzda mimari. Çatılarsa tamamen Tayvan mimarisiyle yapılmış. Şu anda da burası bir halk eğitim merkezi gibi farklı sanat ve eğitim alanlarında kursiyerlere hizmet veren bir yer olarak kullanılıyor. Biraz turistik bir yer, sokakları falan çok güzel. Biz de bir gezeceğiz. Asya kültüründe adama vardır, adak vardır. Burada da o adakları görüyoruz gittiğimiz her sokaklarda. Ama bununla beraber bu adakları adıyorlar, bunları sunuyorlar ama bunları kimler alıyor, kimler alamıyor onun konuda bir bilgimiz yok. Evet hocam, mesela şimdi birileri adamış gitmiş, ben bunları alıp içebiliyor muyum ya da yiyebiliyor muyum? Bana göre alabilirsin yani. Kimin aldığı önemli değil, önemli olan gönlünden bunu kopması. Baksana adam bira koymuş. İşte benim de gözüm birada açıkçası, ondan dolayı merak ediyorum. Hocam bunu sormak lazım. Şu yana ben bir sorup geleyim o zaman. Evet, yemeğimizi klozette mi yiyeceğiz? Nerede yiyeceğiz? Hocam seni çok değişik mekana getirdim bugün. Ne düşünüyorsun? Yani annem bile söylesem çok çeşitli şeyler düşünebilirim. Yıllarca ettiğim o beddualar sonunda işe yaradık sanırım. Çok değişik bir yerde sana bunu servis edeceğiz. Evet arkadaşlar. Yani ilk başta şöyle bir şey söyleyeyim. Ekmek yoksa pasta yiyin demişler ama biz pastayı da yiyemedik, başka bir şey yiyeceğiz evet. Bence. Tayvan'da daha önce haberlerde de çok çıkmıştı bu. Çok meşhur konseptli bir yer var. Tuvalet konseptli bir restoran var burada. Yemekler böyle garip şeylerin içinde geliyor. Görünüşleri itibariyle kakaya benziyor değil mi? Şu oturduğumuz yerleri görseniz zaten bildiğiniz klozetin üstüne oturuyoruz. Dediğimiz gibi. Ve bunun dışında zaten her konsept tamamen bir tuvaleti andıran bir yer. Yani work and travel, eat and bla bla diye çevirebiliriz açıkçası. Evet. Neyse birazdan yemekleri görürsünüz. Evet, bu restoranda geldik. Ben kendime ne seçtim? Midemin en fazla kaldırabileceği içeceği. Sebzeli spagetti seçtim açıkçası. Mantar var, otlar var, brokoli var, domatesimiz var. Tabii ki krema sosumuz da var. Güzel bir şeye benzettim açıkçası, daha tadına bakamadım. Ama onun yanında çorba getirdiler, mantar çorbası getirdiler. Bir adet de çay, soğuk çay ücretsiz veriyorlar. 270 TLD verdim, Tayland doları verdim. O da yaklaşık ne yapıyor? 5 dolar mı yapıyor? 7 euro. Öyle şeyler yapıyor. 7-8 Adam. Buradan herkesten çok özür diliyorum. Nimetle şaka olmaz. Anlattım beni dinlemediler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir servis olayları var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim odamda bunun bir benzerinin büyüğü vardı yani, arzu etsen onu. Tamam, ben onları düşünmek istemiyorum şu anda. Yani aslında bir şey yok. Hani sadece kap itibariyle böyle. Yoksa bildiğiniz işte helvası, ne bileyim işte pirinç. Burada bir yosun çorbası var, hiç sevmem. Niye geldi? Bu köri işte körili tavuk aslında aynı yemekler, sadece işte bir de böyle mantar çorbası servis ediyorlar. Aslında konsept aynı konsept ama böyle bir sunumu farklı. Son demek istediğin bir şey var mı? Afiyet olsun. Umarım beğenirsin. Yediğin şeyleri beğenirsin. Tamam, teşekkür ederim. Evet, size bugün aslında çok duydunuz belki de ama daha tatmadınız tofuyu anlatmak istiyorum. Şimdi tofu dediğimiz yemek Japonya'da, Çin'de, işte Tayland'da, Tayvan'da oldukça tüketilen bir soya ürünü.
Bunu bu şekilde ya da daha değişik olarak kare kare keserek işte yemeklerin içerisine, kahvaltılarda, omletlerde her şeyin içine koyuyorlar. Ben de hani çok merak etmiştim bu filmlerde o kadar çok gördükten sonra ama her gelişimde Uzak Doğu'ya ne kadar denesem, hangi tür denersem deneyeyim bir tad alamadım. Şu anda da soyayla getirmişler. Az önce bir tane yedim, ağzımda çoğaldı. O yüzden tofuyu çok merak etmeyin yani. Çok da bir numarası yok aslında ama hani belki bizim oranın lezzetleriyle bir harmanlanırsa. Ya bir şey düşünün. Aslında lokumun tamamen tatsız bir versiyonunu düşünün. Türk lokumunun ama tamamen tatsız. Yani belli oluyor çünkü 100 gramda 76 kalori var. Evet ama çok sağlam bir şey var. Besin değeri var. O bakımdan çok iyi. O yüzden çok tüketiyorlar zaten. Böyle karidesleri avlıyorlar. Daha sonra kollarına koyuyorlar. Onları da pişirip yiyorlar. Evet, ilk Tayvan'da yemek sipariş ettiğiniz zaman genellikle bu tarz soslarla servis ediyorlar ya da siz kendiniz alabiliyorsunuz. Şu acı sos, buradaki karıştırılmış işte soya sosu, sirke, zeytinyağı ve sesame oil, susam yağı. Bu tamamen sarımsak sosu. Bu da işte yine benzer diğer bütün sosların karışımı oluşturmuş başka bir sos. Yine acıktık. Bu sefer yerel bir şeyler yiyelim dedik. Evet, yine yerel güzel bir restoranta geldik. Bunların ismi arkadaşlar dumpling. Bunu birçok uzak doğu ülkesinde bulabiliyorsunuz. Bendeki kızarmışı, Haşlanmış. Veysel'deki haşlanmışı, tavuklu ve sebzeli olanları da var. O yüzden rahat rahat sipariş edebilirsiniz. Diğer soslara işte bu şekilde batırıp, Veysel'cim. Biliyorsunuz bizdeki börek gibi bir şey. Ben beğendim. Tamam, biz hepsini bitirelim. Görüşürüz. Evet, burası Ulusal Müze ve Kültür Merkezi. Biraz şehrin dışında Şirin Night Market'in olduğu yerde gel. Şirin Night Market'in olduğu yerden otobüse binip buraya gelebiliyorsunuz. Yine aldığınız günlük kart buraya içinde geçerli. Burada 2 tane müze var. Bir tanesi işte genel Çin ve Tayvan tarihini anlatan, ülkenin geçmişini anlatan müze. Diğeri de hemen arkada bulunan Ulusal Doğa ve Tarih Müzesi gibi işte biraz daha hayvanların olduğu müze, eski fosillerin olduğu. Giriş 10 euro. Açıkçası hani biz artık çok ciddi bir zaman sıkıntısı yaşıyoruz bugün. O yüzden hep dışarıdan görüp gitmemiz gerekiyordu. Biz girmedik. Hani çok da bir şey kaçırmadığımızı söyledi burada yaşayan arkadaşımız. Ama hani siz gelirseniz sırf bu tapınağın mimarisi için de gelebilirsiniz. Çok güzel. Tapınaktan daha merhaba arkadaşlar. Evet, Taipei'nin bu geldiğiniz en eski tapınaklarından birisinin adı neydi? Bao'an. Bao'yan Tapınağı. Buranın özelliği ne peki? Burası UNESCO Kültür Mirası listesine dahil edilmiş tapınaklardan bir tanesi ve Şu düzenlemesi Feng Shui öğretisinden esinlenerek yapılmış. evet, burası arkadaşlar Budist tapınağı. Hemen karşısında zaten Konfüçyüs tapınağı var. Yani birbirlerine bakılır da Konfüçyüzm dinine ya da felsefesine hizmet bir tapınak. Ama burası işte biraz daha renkli bir yer aslında. Arkamızda çok güzel bir ejderhalı bir havuzumuz var. Balıklar yüzüyor, millet yem atıyor balıklara. Çok güzeldi. O yüzden hani biz tapınaktansa burada çekmeyi istedik önce. Zaten tapınağı da şimdi göstereceğiz. Son olarak da her şeyi söyledik. Neyi unuttuk? Herhangi bir şey. Burası 1142 yılında inşa edilmiş bu arada. Yani bayağı bir eski bir tapınak. Bir de diğer ülkelerdeki gibi giriş ücreti ödeniyorsunuz zaten. Evet, burada Tayvan'da hiçbir tapınağa herhangi bir giriş ücreti ödemedik. Bu konuda çok mutluyum. Gelin. Evet, Tayvan'daki son tapınağımıza geldik. Bu tapınak Konfüçyüs için inşa edilmiş. Yani Konfüçyüs
din değildir aslında. Konfüçyüzm bir öğreti, bir felsefe aslında. Bir yaşam tarzı. Bir yaşam tarzı. Onun işte felsefesine inanan insanlar buraya da toplanıyorlar. İşte bir nevi aslında ayinlerini yapıyorlar. Ya bizim medreseler gibi bir şey aslında çeşit yani. Yani Öğretilerini bir nevi. üzerine düşünüyorlar. Evet. Bize en azından dönmeden önce bu kadar dine ve inanca mensup yerler gördük. Burayı da görmeden dönmek istemedik ve Tayvan'a son bir hareketimizle veda ediyoruz. 3'ten geriye sayın. 3, 2, 1.